Aysun Öz'le Baş Başa'ya hoş geldiniz. Bugün konuğum oyunculuğuna bayıldığım ve çok da güzel bir film çeken, annesinin kuzusunda oynayan son olarak sevgili Selin Şekerci. Selin hoş geldin. Hoş bulduk. Bu bölümde böyle çok keyifli şeylerden konuşuyoruz aslında. Filmi konuştuk, ne kadar güzel, böyle uzun uzun sohbet ettik, daha da ederiz dediğim gibi. Bu bölümde de biraz Selin'i aslında, Selin'in zevklerini konuşuyoruz. Son gittiğin konser. Ya da son gittiğin ve çok keyif aldığın da olabilir. Çok konsere gidiyorum. O yüzden yani hepsini sayarsam çok uzun olacak. Son zamanlarda genelde alternatif müzik yapan gençlerimizin konserlerini takip etmeye çalışıyorum. Ama en son gittiğim en büyük konser Atina'da Coldplay konseriydi. Oo. Tabii ki çok keyifliydi. En gitmek istediğimde Radiohead. Artık onu bir ölmeden canlı izlesem keşke, onlar ölmeden ya da. Bu arada Coldplay herkesin hayali. Evet, herkesin bir bucket listinde var. Evet. Ben onu hallettim. Güzel Cepte. miydi? Hep güzel. Yani gördüğümüz gibi miydi? Hani izliyoruz ya sosyal medyadan falan. Gördüğümüzden daha güzel Daha tabii ki ihtişamlı içinde ve olunca. atmosfer mükemmel. Evet. Tamam, İnşallah ben de bir yerde İnşallah, yakalayacağım yakalarsınız. Coldplay'i. Son gittiğin ya da aklında kalan bir sergi. En son Bomonti adada Yeryüzünün Renkleri diye bir sergi vardı. Benim de çok sevdiğim yakın bir arkadaşımın bir çalışması olduğu için aslında merak edip gitmiştim. 5 çiftçi ve 5 tasarımcı bir araya geliyorlar ve topraktan renklerle bir şeyler tasarlıyorlar. En son ona gitmiştim. Ben Hala çok da devam merak ediyor etmiştim, galiba o. O sergi. Ben henüz gidemedim. Devam ederse gitmeyi istiyorum ben de. Ama çok değişik konseptli bir sergi doğrusu. Yani genelde zaten birazcık da sanatçı ruhlu tasarımcıların böyle tercih edildiği bir şey olmuş. Çünkü benim de yakın arkadaşım olan Başak bir kıyafet tasarımcısından çok sanat eseri üretmeyi sever. Bunda çift zaten doğalla birleşen bir şey olduğu için tasarımcılar da çok uygun o konsepte. Biraz da kıyafete, kostüme meraklıysanız çok tavsiye ederim. Meraklı tarafım var. Bayağı meraklıyım. Arzu Kaprol falan da Evet. vardı, hatırlıyorum çünkü sergide. Neyse, inşallah ben de gidebilirim. Favori yazarların, favori kitabın ya da son okuduğun kitabın? Favori yazarım Ursula Le Guin. O çocukluğumdan beri benim ilham kaynağımdır kendisi. Türk yazarlardan Alper Canıgüz fanıyımdır. Bütün kitaplarını ilk okuyan insanlardanım. En son da bana cadılığı yakıştırdığı için arkadaşlarım daha şifacı taraftan daha ilgilendiğim şeylerle alakalı. Çok sevdiğim bir arkadaşım John Fowles'ın Büyücü kitabını almış bana tekrar ve tekrar okumaya başladım. Şu an yıllar evvel okumuştum ama şu an en son onu okuyorum. Büyücü. Bir kitabı belirli yaşlarda tekrar tekrar okumak farklı yanlar bulmamıza da sebep oluyor ya. 20 yaşında okuduğun kitapla işte 40 yaşında okuduğun kitap aynı Olmuyor. kitap olmuyor o yüzden. Benim öyle başucu kitaplarım var. Çocukken çok sık okuduğum, üst üste okuduğum, sonra ergenlikte bir daha okuduğum, yetişkinlikte bir daha okuduğum. Dur bir dakika, biraz şey vardır ya, bazı dizileri açarsın arkada döner, o senin terapindir. Benim de öyle kitaplarım var. Bir tanesi Çalı Kuşu'dur. Ezbere biliyorum. Evet. Feride benim şeyimdir. Bir dakika, şimdi zor bir zamandayız, ne yapmalıyız Feride gibi bir şeyimdir. Ursula'nın kitapları daha işte hayallere dalma ihtiyacım vardır. Gerçeklikten kopmak isterim. Oralarda gider ve her seferinde de bambaşka şeyler bulurum. Ama mesela annem Çalı Kuşu'mu artık elimden almıştı bir dönem. 40. okuyuşumdu çünkü gibi şeylerim, çok takıntılarım var. Ama ne güzel yani. Öyle. Ben yani başka bir şey bağlayacağım hemen ama oyunculukla ilgili soru sorulduğu zaman ilk söylediğim şey oluyor. Yani iyi bir oyuncu olmak için ne yapmak gerekiyor? Yani estağfurullah, o kadar iyi miyim bilmiyorum ama bence en temel şey çok kitap okumak. Çünkü çok kitap okumak çok hayal kurduruyor. Çok hayal kurunca da bambaşka bir şey çiziyorsun oynadığın şeye. Bir de iyi yazılmış bir roman çok iyi karakter tahlili de gerektirir. Aynen Dolayısıyla o oyunculuğu çok O da işte refleks kazandırıyor karakter tahlili için dediğiniz gibi. Benim en büyük destekçim hep çok fazla kitap okumak oldu. Şimdi anladım Selin Şekerci niye çok iyi. Estağfurullah. Antik şehir gezmeyi sever misin? Nerelere gittin? Çok bayılmam. Ama ya gittiğimde, eğer yakınımdaysa tabii ki görmeden de dönmek istemem. En son Akropolis'e gittim. Ne güzel.
Evet, Akropolis. Ben de ne zamandır gitmiyordum doğrusu. Müze soracağım. Favori müzen, sevdiğin müzen? Müze gezmeyi çok severim ama benim için galiba ona biraz da uzun vakit ayırdığım için hayatımda hep böyle çok müze gezdim ve fakat Madrid'deki Del Prado kadar beni etkileyen bir müze olmadı. 4 gün sürdü gezmem. Oo, bayağı vakit ayırmışsın. Ne güzel. Çünkü çok fazla şey vardı. Ve böyle bütün kesitleri aklımda, benim favori müzem kendisidir efendim. Ne güzel. Madrid'den de bir öneri geldi böylece. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Baş başa bölümümüze konuk olduğun için ve çok da güzel önerilerde bulundun bize. Oley, yaşasın. İnşallah birilerine ilham olur. Kesin oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.